Ekonomik ambargolar ve pazarlara erişim konusunda sıkıntılar yaşayan Venezuela tüm baskılara rağmen ordusunu kuvvetlendirmeye devam ediyor. Amerikan karşıtı olmasına rağmen hava kuvvetlerinde F-16 uçakları var. Hatta bu uçakları 4 Eylül 2025'te güç gösterisi olarak kullandı ve Amerikan gemileri üzerinden alçak uçuş yaptı. Özellikle Amerikan Başkanı Trump ve Maduro arasında gerilimin dozu yüksek. Trump, Maduro'yu uyuşturucu karteli patronusun diyerek itham ediyor. Çok sayıda gemi, savaş uçağı ve füze altyapısını Karayiplere sevk etti. 2 Eylül'de Amerika bir Venezuela teknesini içinde kokain olduğu iddiasıyla vurdu. Venezuela F-16'larının donanma üzerinden alçak uçuş yapmasından sonra Amerikan yönetimi Porto Rico'ya 10 adet F-35 konuşlandırdı. Venezuela ordusu çok sayıda Asya kökenli araç gereç kullanıyor. Rusya, Çin ve İran'dan askeri ekipman satın alıyor. Ayrıca Küba'dan da istihbarat desteği sağlıyor. Bu içerikte Venezuela ordusu nasıl yapılanıyor? Hangi ekipmanları kullanıyor? Sınır ve askeri problemleri neler? Yürütülen askeri projeler hangileri? Sorularının cevaplarını arayacağız. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa Modern Ordular serimizin bu bölümünde Venezuela'yı konuşacağız. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Anayasa ve askeri hizmet yasası gereğince hem erkekler hem kadınlar için zorunlu askerlik uygulanıyor. Ancak pratikte esnemeler mevcut. Örneğin üniversite öğrencileri, sağlık sorunları olanlar, ailesini tek başına geçindirenler veya dini inancı sebebiyle askerliği reddedenler muaf tutuluyor. Ayrıca ekonomik sorunlar sebebiyle askerlik şubelerine kayıtlar aksıyor. Yurt dışına göç eden Venezuelalılar da askerlik yapmıyor. Bu durumlar sebebiyle kadınların da zorunlu olarak orduya katılımı sınırlı seviyede gerçekleşiyor. Deniz piyadesi subayları ve askeri pilotlar için de kadınlar bulunuyor. 2019'da bir kadın albay hava kuvvetlerinde görev aldı. Başkomutanlık makamında devlet başkanı Nicolas Maduro bulunuyor. Ordunun bütçe içindeki payından bahsedelim. 2020-2024 arasını ele alacağız. 2020'de %1.6, 2021'de %0.3, 2022'de %0.6, 2023'te %0.5 ve 2024'te %0.6 pay ayrılmış. Pandemiden itibaren pandemi öncesine göre azalma görüyoruz. Global Firepower Index araştırmasına göre Venezuela ordusu 145 ülke içinde 50. sırada. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz, hava ve milis kuvvetleri. Ekipmanları konuşmadan önce milis kuvvetlerine ayrı bir parantez açacağız. Öncesinde hızlıca asker sayısına göz atalım. Yaklaşık 123 bin askerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların 100 bininin kara kuvvetlerinde, 18 bininin deniz kuvvetlerinde, 15 bininin ise hava kuvvetlerinde olduğu tahmin ediliyor. Milislerde ise aktif 220 bin milisin bulunduğu öngörülmekte. Ancak bu yapı sivil tabanlı olduğu için ihtiyaca göre 4,5 milyon insan katılabilir. Şimdi milis birlikleriyle ilgili parantezimizi açacağız. Organizasyon 2007 yılında eski devlet başkanı Hugo Chavez tarafından kuruldu. 2008'deki anayasa değişikliğiyle ordunun kuvveti olarak kabul edildi. Chavez'in halk savaşı doktrini kapsamında rejimi iç ve dış tehditlere karşı koruması için oluşturuldu. 2009'da ilk milis birimleri kuruldu. Eğitim kampları açıldı. Bu kampların kuruluşuna Rus danışmanlar destek verdi. AK-103 tüfekleri ve IGLA-S hava savunma sistemleri gönderdiler. Chavez döneminde petrol gelirleriyle finanse edildi. 2009-2011 arasındaki protestolarda rejimi destekledi. Maduro döneminde ise ekonomik problemler sebebiyle artan hoşnutsuzluğa karşı kullanıldı. Özellikle 2019'daki Guaido krizinde muhaliflere karşı sahada yer aldı. Komutanları General Javier Marcano Tabata. Milis güçleri gerilla savaşına karşı özel eğitiliyorlar. 2025'te Karayipler'deki Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize karşı mobilizasyon başlatıldı. Maduro yaptığı konuşmayla 4,5 milyon milisi göreve çağırdı. 2025 Karayip krizi, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine karşı savaş açmasıyla başladı. Venezuela'yı narko devlet olarak suçlayıp Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Güney Karayipler'e askeri yığınak yaptı. Venezuela hükümeti, işçiler, kadınlar, emekliler, ev kadınları yani kısaca eli silah tutabilen her vatandaşı seferberliğe çağırdı. Milisler Karayip kıyılarına yerleştiriliyor. Ayrıca Guyana ve Kolombiya sınırına da yığınak yapıldı. Başkent Caracas ve eyaletlerde kayıt ofisleri kuruldu. Krizin detaylarına videonun ilerleyen bölümlerinde yer vereceğiz. Şimdi ekipmanlardan bahsedelim. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Tüm kuvvetlerde Batı ile gergin ilişkilere rağmen Batı ülkelerine ait araçlar mevcut. Piyade tüfeği olarak ilk olarak Rus yapımı AK-103'ler tercih ediliyor. Ayrıca komandolar tarafından Belçika üretimi olan FN, FC modeller de kullanımda.
AMX-30V ve T-72B1 ana muharebe tankları envanterde. Hafif tank sınıfında ise Fransız üretimi AMX-13 ve İngiliz üretimi Scorpion 90 bulunuyor. Askeri gözlem araçlarının tamamı Amerika'dan satın alınanlardan oluşuyor. Birincil araç olarak Dragonlar tercih ediliyor. LFV-2 modeller de kullanılıyor. Son olarak V100 ve V150 modeller de envanterde. Piyade muharebe araçlarında ise Rusya ve Çin model araçlar geldi. Rusya'dan BMP-3 ve BTR-80A modeller kullanılıyor. Çin tarafından geliştirilen VN1 model araçlar da bulunuyor. Zırhlı personel taşıyıcılarda ise Fransız üretimi AMX model tankların şaselerinden üretilen araçlar tercih ediliyor. AMX-VCI, AMX-PC ve AMX-VCTB'ler bulunuyor. Ayrıca Dragon 300 modellerde Venezuela piyadelerini savaş alanlarına taşıyor. Almanya'dan 10 adet TPZ Fuchs aracı da satın alındı. Fransız üretimi Panhard AML S530 modeller de görevlendirilebiliyor. 10 adet envanterde. Hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Orta mesafede satıhtan havaya ateşlenebilen sistemlerin birincisi Buk M2. Bu ürünler Rusya'dan satın alındı. Aynı görevler için ayrıca S-125 Pekora 2M sistemleri de bulunuyor. Bunlar da Rusya'dan temin edildi. 24 adet envanterde. Tamamı modernize edildi. Taşınabilir hava savunma sistemi olaraksa Rus üretimi S-300VM sistemleri tercih ediliyor. Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Zu-23-2 sistemleri de 2009 yılında Rusya'dan sipariş edildi. Yaklaşık 300 adet bulunuyor. Çok namlulu roket atar sistemlerinde ise eski Sovyetler Birliği esintileri taşınıyor. Yeni şasiler üzerine üretilen BM-21 Grad sistemlerinden 24 adet envanterde. 12 parça BM-30 Simerçler de kullanımda. Topçu ve obüs sistemlerinden de bahsedelim. Sovyetler Birliği'nden kalan 2 S-12 Sani model top bulunuyor. 120 mm mühimmat ateşleyebiliyor. 48 adet envanterde. 2 S-19 Mısta S kundağı motorlu topçulardan 48 parça yer alıyor. 152 mm mühimmat ateşleme kapasitesi var. 2 S-23 Nona sistemleri ise 120 mm mühimmat ateşleyebiliyor. 13 adet envanterde. Son iki sistemde Sovyetlerden kalma. Fransa'dan Thomson Brand MO-120'ler de kullanılıyor. Adet sayısı gizli tutuldu. İtalya'dan Otto Melara M56 topçu sistemi konuşlandırılabiliyor. 40 parça envanterde. 105 mm kalibrede mühimmat ateşleyebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden M114 ve M101A1 topları da envanterde. Sırasıyla 155 mm ve 105 mm'lik mühimmatlarla kullanılıyor. Kara havacılık unsurlarıyla kara kuvvetlerini tamamlayacağız. Hafif nakliye görevleri için İsrail'den İAİ Aravalar görevlendiriliyor. Adet sayısı 4. Ayrıca Polonya'dan PZL AN-28 model çift motorlu uçaklar da satın alındı. 11 adet envanterde. Amerika'dan Cessna 207'ler ve Beechcraft Super King Air 200 model uçakları da kullanılıyor. Personel nakliyesi için Mi-17 V5 Panare model helikopterler bulunuyor. Rusya'dan satın alındı. Kargo helikopteri olarak Mi-26 T2 Pemun helikopterleri tercih ediliyor. 3 adet envanterde. Taarruz helikopteri olaraksa Mi-35 M2 Hint görevlendiriliyor. 10 adet kullanımda. Talim ve transferler için Bell 206B Jet Ranger ve Bell 412 EP helikopterleri tercih ediliyor. İkisi de Amerika'dan satın alındı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Tamamen dış alım yapıldı. Almanya'dan Type 209 model 2 adet denizaltı bulunuyor. 1976 ve 1978'de envantere katıldılar. İtalya'dan VAS 525 model mini denizaltı da kullanılıyor. Adet sayısı gizli tutuluyor. 1 adet Mariscal Sucre sınıfı fırkateyn envanterde. İtalya'dan satın alındı. Açık deniz devriye gemileri olarak İspanyol üretimleri tercih ediliyor. Guaqueri sınıfı ve Guai Kamakuto sınıfı gemiler görevde. Gunboat olarak sadece Birleşik Krallık üretimi Konstitüksiyon sınıfı bulunuyor. 3 adet envanterde. Devriye botu olaraksa 3 farklı model kullanılıyor. Hollanda'dan Pagalo, Amerika'dan Gavion ve İran'dan Peykap 3 botları envanterde. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Batı ambargolarına rağmen çok sayıda Amerikan üretimi araç mevcut. Detaylıca ele alacağız. 3 adet F-16 savaş uçağı çok rollü görevlendirmelerde kullanılıyor. Block 15 versiyonu envanterde. Amerika'dan temin edildi. 21 adet Su-30 savaş uçağı da Rusya'dan satın alındı. Elektronik harp görevleri için Fairchild Metroliner uçağı bulunuyor. Tanker uçağı olaraksa Boeing 707 serisi tercih edildi. 1 adet kullanımda. Genel nakliye görevlendirmeleri için 2 adet Cessna 208 bulunuyordu. Bir tanesi 29 Temmuz 2025'te kaza kırıma uğradı. Bu uçaklar da Amerika'dan satın alınmıştı. Aynı görevler için Almanya'dan 3 adet Dornier 228 sınıfı uçak da temin edildi. Beechcraft Super King Air modellerdense 5 adet envanterde. Fairchild Metroliner uçağındansa sadece 1 adet kullanılıyor.
Lockheed C-130 nakliye uçaklarından 3 adet bulunuyor. Yelpazeyi genişletmek için Çin'den Shanji Y-8 uçağından 8 adet satın alındı. 1980'lerde Birleşik Krallık tarafından geliştirilen Short 360 genel maksatlı nakliye uçağı da bulunuyor. Adet sayısı 2. Helikopterler konusunda 4 farklı model var. İkisi Amerika'dan, biri Fransa'dan, biri de Rusya'dan geldi. Amerika'dan Enstrom 280 ve Enstrom 480'ler satın alındı. Fransa'dan Eurocopter AS-532'ler temin edildi. Rusya'dan Mi-17 modeller bulunuyor. Venezuelalı aday askeri pilotların eğitimlerinde kullanılanlardan bahsedelim. Avusturya'dan 6 adet çok motorlu Diamond DA-42 uçağı kullanılıyor. Ancak birincil uçak olarak Brezilya üretimi Embraer EMB-312'ler bulunuyor. 17 adet envanterde. 1 adet F-16B serisi uçakla talimlerde kullanılıyor. Ayrıca Çin'den Hongdu JL-8 uçağından da 23 adet temin edildi. Temel eğitimler içinse SİAİ Marchetti SF-260 model uçaktan bulunuyor. Adet sayısı 11. İnsansız hava aracı olarak İran üretimi GOTS muhacirlerden görevlendiriliyor. 12 adet envanterde. Milis güçlerinin kullandığı silahlardan bahsedelim. Tabanca olarak Alman üretimi Sig Sauer P226 ve İtalyan üretimi Beretta 92'ler bulunuyor. Belçika ile ortaklaşa üretilen FN-FAL ve FN-FNC tüfekleri de kullanılıyor. Sovyetler Birliği'nden kalan Mosin Nagant M91-30 ve AKM serisine ait tüfekler de envanterde hazır tutuluyor. Makineli tüfeklerin tamamı Belçika'dan geldi. FN Minimi ve FN Max serisine ait silahlar envanterde. Taşınabilir anti-tank ve anti-hava sistemleri için Rusya'dan SA-24 Grinch ve İsveç'ten AT-4 sistemleri satın alındı. Venezuela'nın yürüttüğü askeri projeleri ele alacağız. Bu bölümde hem ülkenin kendi kapasitesiyle devam edenleri hem de farklı ülkelerle girilen temasları konuşacağız. Ekonomik kriz ve yaptırımlara rağmen kendi kendine yeterlilik odaklı projelere devam ediyor. Yerel üretim, milislerin entegrasyonu ve müttefiklerle yakın ilişkiler prensipleriyle hareket ediyor. Milislere IGLA-S hava savunma sistemi ve Kornet füzeleri dağıtılıyor. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için gazeteci Hüsamettin Aslan'la görüştük. Chavez'in iktidar olmasıyla birlikte büyük oranda Rusların ciddi bir araç gereçten hava savunma sistemlerine kadar adeta Latin Amerika ülkesi Venezuela ordusunu baştan aşağı şekillendirdiğini görüyoruz. 2025 yılında Rusya ile ortaklaşa AK-103 tüfekleri için mühimmat fabrikası açıldı. GNF Teknolojiya şirketi de Rusya ile telekomünikasyon, havacılık ve elektronik alanında işbirliği yürütülüyor. Ordu bünyesinde kurulan araştırma, geliştirme ve yenilik enstitüsünün çalışmalarıyla eldeki ekipmanların modernizasyonu hedefleniyor. 2022'de başlayan İran'la yakın işbirliğiyle kamikaze drone üretimine önem veriliyor. 4 bomba kapasiteli Mohajer 6 tabanıyla tasarlanacak yeni drone üzerinde çalışılıyor. Eski Başkan Chavez'in başlatıp Maduro'nun çalıştığı vatandaş izleme platformunun altyapısı da Çinli firmalarca karşılandı. Özellikle kimlik tanıma, toplumsal olaylarda görüntüleme ve gündelik yaşam sırasında yapılan kayıtlama işlemleri için kullanılıyor. İran'dan Paycap 3 botların entegrasyonu için çalışmalar sürüyor. Çin'den alınan krediyle amfibik tank çıkarma gemisinin üretimi için süreç devam ediyor. 2008 yılında Chavez yönetimi Rusya'dan Varşavyanka sınıfı denizaltı satın aldı. 2005 yılında İspanya'dan 8 adet deniz devriye gemisi ve Rusya'dan 100 binden fazla AK-47 tüfeği satın alındı. Ayrıca yine bu yılda 26 Amerikalı askeri uzman Venezuela hükümetine uyuşturucuyla mücadele konusunda danışmanlık veriyordu. Dönemin Southcom komutanı Bans Kratok açıklamıştı. Rusya'nın en büyük petrol üretim şirketi Rosneft, Venezuela devlet şirketi PDVSA'ya kredi vererek petrol çıkarma faaliyetlerinde destek sağladı. 2017 yılının verilerine göre günlük 161 bin varil petrolü Rosneft şirketi çıkartıyordu. Chavez ve Putin arasında 2006 yılında ilk silah alımı için kredi anlaşması imzalanmıştı. Bu sayede Sukhoi uçaklar, AK-47 tüfekler, tanklar ve diğer askeri teçhizatları satın alabildi. Venezuela'da istihbarat işbirlikleri konusunda daha çok Kübalı uzmanlarla temas ediliyor. 2017 yılında 5000'den fazla IGLA-S mühimmatı satın aldığı da rapor edilmişti. Ülkenin ilgilendiği askeri ve sınır problemlerini değerlendirelim. Uyuşturucu kaçakçılığı sorunuyla başlayalım. Güney Amerika'daki yasa dışı kokain ticaretiyle ortaya çıkan ekonomi yıllık 850 milyar dolarla 1,2 trilyon dolar arasında değişiyor. Kolombiya'da üretilen kokain Venezuelalı ve Meksikalı karteller tarafından Amerika'ya sokuluyor. Öncelikle Venezuela'da bir uyuşturucu üretimi söz konusu değil. Venezuela büyük oranda uyuşturucunun lojistiğini
teşkil ediyor ve ülke ekonomisinin kabaca %20'si uyuşturucunun lojistiğinden kaynaklı gelirden sağlanıyor. Bu bağlamda Venezuela, kıta Avrupası, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahilleri olan Miami, New York'taki uyuşturucu tedariğinin lojistiğini sağladığı için Birleşik Devletler'in hedefinde kalıyor. Ekvator ve Kolombiya üzerinden yeni rotalar kuruluyor. Bu da ülke içinde hem sosyal hem ekonomik olarak ciddi tahribata neden oluyor. Amerika'da yıllık yaklaşık 150 milyar dolarlık kaynak uyuşturucuyla mücadele ve bağımlıların rehabilitasyonu için harcanıyor. Venezuelalı karteller yılda yaklaşık 15 ila 20 milyar dolar arasındaki bir parayı kontrol ediyor. Amerika yönetimi Maduro'ya ait 700 milyon dolarlık varlığı dondurduğunu paylaşmıştı. Karayipler'deki son krizden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, artan uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle Karayipler'e Amerikan donanmasından unsurları sevk etti. Trump'ın Venezuela ile ilgilenmesinin iki boyutu var. Birincisi ekonomik boyut. Venezuela'da kanıtlanan 303 milyar varilden fazla petrol rezervi var. Bunlara erişim ve çıkarma maliyetleri çok düşük. Karayipler'de Venezuela Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerginlik büyük oranda Venezuela'nın petrol rezervlerinin %50'si, %60'ının Çinliler tarafından ithal edilmesi, bölge ülkeleri ve dünyanın ihtiyacına cevap verememesinden kaynaklanmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela petrolünü büyük oranda kendi ihtiyaçları için kullanmasından, ülkede nadir metallerden biri olan nikel madenlerinin dünyada yeni bir tüketim biçimi olan elektrikli otomotivlerin temel bileşeni, pil ve akülerin ana gereksinimi olan nikel madenlerine olan ihtiyacın Çinliler yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı şirketler tarafından işletilmesiyle ilgili yaşanan bir rekabetten kaynaklanıyor. Ancak petrol kadar önemli bir kaynak daha var. O da nikel. Yarı iletken endüstrisi ve ileri teknoloji üretiminde kullanılıyor. Ayrıca petrol fiyatlarını yükselterek Çin gibi dev bir ithalatçının maliyetlerini artırarak zora sokmak istiyor. Venezuela'dan petrol alan veya üçüncü ülkeler aracılığıyla petrol alan ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanacağını da paylaştı. Venezuela, sınır komşusu Guyana ile Essequibo bölgesi üzerinde toprak anlaşmazlığına sahip. Guyana sınırlarındaki 159 bin kilometrekarelik alan petrol bakımından aşırı zengin. Venezuela ordusu büyük oranda deniz kuvvetlerini komşu Guyana'dan kaynaklı Essequibo bölgesindeki sınır geriliminden kaynaklanmakta. Essequibo bölgesi komşu Guyana'nın kabaca 2/3'lik bir toprak arazisine tekabül etmekte ve petrol, doğalgaz ve çeşitli ender görülen minerallere ev sahipliği yaptığı için Venezuela ile kabaca 150 yıllık bir sınır problemi yaşanmakta ve mesele uluslararası adalet platformlarında günümüze kadar Guyana ve Venezuela arasındaki tartışmanın ve sınır problemlerinin ana gündemini teşkil etmektedir. Rezervler 2015'teki keşifle ortaya çıktı. Sadece petrol değil, altın, elmas, kereste konusunda da zengin. O günden bugüne kadar sorun devam ediyor. 2023'te Maduro hükümeti bölgeyi referandumla ilhak etti. Buradakilere Venezuela vatandaşlığı verdi. 2024'te Ankoko adasına askeri üs ve köprü kurdu. Hatta kısa süreli çatışmalar çıktı ve 6 Guyanalı asker yaralandı. Aynı yıl Venezuela parlamentosu Guyana eyaleti yasası çıkartarak durumu yasal zemine oturtmaya çalıştı. Konu Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edildi. 2026 yılında karar çıkması bekleniyor. Guyana bu rezervler sebebiyle dünyanın en hızlı büyüyen ve refah oluşturan ülkesi durumuna geldi. Guyana petrol zengini olurken Venezuela neden şimdi saldırıyor? ICJ kararı ne getirecek sorularıyla bu kısmı noktalayalım. Sonuç olarak ekonomik sorunlarla ve ambargolarla boğuşan Venezuela'nın ekipman yelpazesindeki batı menşeili ürünlerin modernizasyonu zorlanıyor. Tüm yaşananlara rağmen aktif Çin, Rusya ve İran destekleriyle askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizin ise nasıl çözüleceği sorusu halen gizemini sürdürüyor. Venezuela savaş uçaklarının Amerikan donanması üzerinde alçak uçuş yaptığı anları da gördük. Büyük ekonomik kaynaklar olmasına rağmen işletme ve pazarlara erişim konusundaki sıkıntılar ülkeyi ve dolayısıyla ordunun maddi imkanlarını kısıtlıyor. Amerika'ya karşı eli silah tutabilecek herkesin milislere çağrılması ise gerilimin fitilini ateşleyebilir. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.
Ekonomik ambargolar ve pazarlara erişim konusunda sıkıntılar yaşayan Venezuela tüm baskılara rağmen ordusunu kuvvetlendirmeye devam ediyor. Amerikan karşıtı olmasına rağmen hava kuvvetlerinde F-16 uçakları var. Hatta bu uçakları 4 Eylül 2025'te güç gösterisi olarak kullandı ve Amerikan gemileri üzerinden alçak uçuş yaptı.